Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah herkes iyidir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bundan daha güzel ne olabilir? Başka neler hayat sürprizlerle doludur göreceğiz. Bu görmüş olduğunuz İzmir'den geldi üzümlerimiz. Tabii biz sirkemizi 4 ay önce yaptık. Hatta 5. aya giriyoruz. 5 ay önce geldi. Bunları güzelce yıkadık. Sirkeli suda beklettim. Biz şimdi buradaki videomuzda size susuz sirke nasıl yapılır bunun bilgilerini ve ayrıntılarını vereceğim. Ayrıca neler vereceğim, nasıl süzüyoruz, sirke analarımızı nasıl saklıyoruz bunları da videonun sonuna doğru ayrıntılı olarak anlatıyorum. Kullanmış olduğum kavanoz 5 litrelik bir kavanoz. İyice ağzına kadar üzümlerimizi de dolduruyoruz. Çöpleriyle beraber yani saplarıyla beraber içerisine koyuyoruz. Burada önemli olan kesinlikle çürük meyve olmayacak. Sirkelerimizin küflenmesine ve bozulmasına sebep oluyor. Gördüğünüz gibi ezdikten sonra biraz azaldı. Ben sürekli olarak üzümleri ilave edip sıktım. Çünkü şişemizin o en üst boğum kısmına gelene kadar üzümümüzle dolduracağız. Üzüm suyuyla ve üzümle doldurmuş olacağız. Peki her meyvenin susuz sirkesi olur mu? Bazı meyvelerin olur ama bazı meyvelerin olmaz. Burada kullanmış olduğum 1 yemek kaşığı toz şeker. Bunun yerine bal da kullanabilirsiniz. Eğer evinizde sirkeniz yoksa şeker yerine bal kullanmanızı tavsiye ederim. Benim evimde ev sirkem vardı. Bu nar sirkesi. Nar sirkesi koydum içerisine. Güzelce karıştırdım. Üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur. Tabii kendi meyvesinin sirkesi olursa daha iyi olur. Güzelce karıştırıyoruz. Üzerinde hava alabilen ama minik sirke sineklerin içerisine geçemeyeceği, içine larva atamayacağı tülbentler, mendillerle ağzını güzelce sıkı sıkı kapatıyoruz. Hadi şifa olsun inşallah. Bundan sonra bu 4 aylık bir süreç. Çoğunuz beni daha önce izlediyseniz sirke yapmayı çok seviyorum. Linklerin ayrıntılarını açıklamalar kısmına koyacağım. Bu nar kabuğu sirkesi, bunun da tarifi var. Nar sirkesi ile ilgili bir videomun içerisinde anlatıyorum. Onu da açıklamalar kısmına koyacağım. Onu da ne amaçla kullanıyoruz? Onları da oradan izlersiniz. Bu gördüğünüz hünnaptı. Bu alış sirkesi. Bu da nar çekirdeğini parçalayarak yaptığımız nar sirkesi. Gördüğünüz gibi anısını yaptı. Bunlar da kırmızı üzüm sirkesiyle susuz üzüm sirkem. Ben çok fazla böyle tezgahı silerken oynatıyorum kenarlara çekerken. O yüzden de analar hemen böyle dibe çöküyor, tekrar ana oluşturuyor, dibe çöküyor, ana oluşturuyor. Aslında hiç yerinden kıpırdatmasak bayağı kalınca bir analar oluşturacaktır. Şimdi susuz üzüm sirkemin analarını içerisinden çıkarıyorum. En üstteki tabaka genelde ince oluyor. Çünkü o ana yaparak aşağı inecekti. Sürecini tamamlamadı. Bu ikinci kat sirke anası. Bu en güzel ve en kalın olan, mukavemetli olan sirke anası. Şimdi de üçüncü olan sirke anamızı içerisinden çıkarıyoruz. Dediğim gibi ben eğer tezgah üzerinde bir sağa bir sola oynatmasam bunların hepsi bir bütün olarak çıkacaktı. Zaten sirkeleri yerinden oynatmamak gerekir. Oynatmadığınız zaman sirke anası sürecini tamamlayarak dibe inecek. Ne zaman süzüyoruz sirkelerimizi? Sirkelerimiz sirke anası oluştuktan ve yavaş yavaş meyvelerin üzerine çöktükten sonra en az 12 hafta sonra süzme işlemimizi yapıyoruz. Yani 3 aydan önce süzmeyin. Benimkiler 4. ayını bitirdiler. 5. ayın 4,5 aylık oldular. O yüzden süzüyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz pırıl pırıl sirke analarım oluştu. Peki sirke anası küflenir mi? Evet, sirke anası küflenir. Bundan 1-2 video öncesinde yayınladığım küflenmiş olan bir sirke anam var.
Evet, insan üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Neden bazıları küfleniyor, bazıları küflenmiyor? Küflenme sebebi nedir? Pek çok etken var. Hiç bunlara girmeyelim. Bu da kırmızı üzüm, kokulu kırmızı üzüm, Trabzon üzüm sirkesi. Gerçekten muhteşem bir koku, muhteşem bir tat oldu. Bunu da komşum vermişti. Ayfer, çok teşekkür ederim. Bakın gördüğünüz gibi yerinden oynattığım için 2 kat olmuş ama kendini de bırakmamış. Ortadan birleşik bir sirke anası. Rengi de, görüntüsü de, kokusu da gerçekten çok güzel. Şimdi videonun sonunda sirke analarını nasıl saklıyoruz? Saklama koşulları nelerdir? Saklarken nelere dikkat ediyoruz? Onların ayrıntılarını videonun sonunda anlatıyorum. İzlemeye devam edin. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videolarımı da beğeniyorsanız çok rica edeceğim. Küçücük de olsa bir yorum, çiçek olur, böcek olur, nokta olur, kalp olur yazarsanız çok ama çok memnun olurum. Çünkü siz bunları yaparsanız benim videolarım diğer videolar içerisinde ön plana çıkacaktır. Böylelikle de kanalıma destek olmuş olursunuz. Bu arada yapmamı istediğiniz başka sirkeler varsa onları da paylaşırsanız çok sevinirim. Bir takipçim portakal ve mandalina sirkesi yapmamı istedi. O biraz meşakkatli ama yapacağım. Kafaya koydum. Mandalina sirkesi de yapacağım. İnşallah paylaşmak nasip olur. Süzerken kullandığımız tülbentleri çok güzel yıkamanızı, sıcak suda iyice bekletmenizi ve deterjanlardan arındırmanızı tavsiye ederim. İçerisine koyduktan sonra güzelce yapmamız gereken sadece sıkmak. Peki bu sıktığımız posaları ne yapıyoruz? Bakın içerisinde çekirdekleri var. İsterseniz çekirdeklerini ayırabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı ve çok şifalı. Ben bunları yiyorum. İsterseniz kuruttuktan sonra öğütebilir, salatalarınıza koyabilirsiniz. Çekirdeği gerçekten çok faydalı. Aynı zamanda posaları bir kavanoza tekrar koyuyorum. Üzerine su ilave ediyorum. 2 gün daha bekletiyorum. 2 gün sonra tekrar süzeceğim. Bunu da temizlik için kullanacağım. Peki şişelerimi ne yapıyorum? Özellikle küflenen şişelerde yapmanız gereken güzelce yıkamak. Yıkadıktan sonra da ben özellikle fırını tercih ediyorum. Fırının içerisine yerleştiriyorum şişelerimi. Sirkelerimi süzmeden önce şişelerimi, sirkelerimi yapmadan önce kavanozlarımı bu şekilde 100 derecede 10 dakika bekletiyorum. Gördüğünüz gibi şişem çıktı. Soğumasını bekliyorum. Şişelerimiz oda sıcaklığında soğurken ben de diğer kırmızı üzüm sirkemi de süzüyorum. Gene çok konuştum, gene çok ayrıntıya girdim. Lütfen zamanınızı aldığım için kusura bakmayın. Ayrıntıları seviyorum. Ayrıntı seven takipçilerim de var. Buradan onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Şişeleme konusuna geldik. Şişeleme de dediğim gibi önce bir şişelerimiz temiz olacak ve ağzı mutlaka dar şişeler olması gerekiyor. Ağzı dar şişelere sirkelerimizi koyuyoruz. Ağzını da güzelce kapatıyoruz. Şifa olsun. Evet, şimdi sıra geldi sirke analarımızda. Gördüğünüz gibi biri kırmızı üzüm sirkesi, biri de beyaz üzüm sirkesi. Sirke anaları kuruldukları meyvelerin rengini alırlar. Onların rengine sahip olurlar. Sirke anaları çok kıymetli, çok değerli probiyotiklerdir. Lütfen atmayın, saklayın. Eğer yutabiliyorsanız bir fındık büyüklüğünde yutabilirsiniz. Bağırsaklarınızı düzenler, sizin bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Lütfen bunu not edin. Şimdi güzel temiz bir kavanozumuz var. Bu 1 litrelik kavanoz. Sirke analarınızın miktarına göre büyük olur, küçük olur. O sizin tercihiniz. İçerisine güzelce yerleştiriyoruz. Maşallah. Bu da evet sirke anası ince. Şimdi üzerini geçecek kadar
Mutlaka üzerini geçmesi gerekiyor, yukarıda kalmasın. Sirke ile dolduruyoruz. Ağzını ben önce bir streçle, arkasından da bir kavanoz kapağıyla kapatıyorum. Peki nerede saklayacağız? Genelde serin, karanlık bir yerde saklayın derler ama genelde küflenmeyle de karşılaşabiliyoruz. O yüzden buzdolabınızda yeriniz varsa buzdolabınızda saklamanızı tavsiye ederim. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Burada görmüş olduğunuz çok özel sirkelerim var. Özellikle yaparken çok keyif aldığım gül sirkesi kendim de şu an kullanıyorum. İnşallah videolarımı beğenirsiniz, beğeniyorsunuzdur. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinize şifa olsun inşallah.